Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz ailemizin kanalına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün tabii kadro ekranından başladık ama bu bir formasyon taktik videomuz olmayacak. Bugünkü konumuz tamamen takımın kimyası ve bu kimyanın takım üzerindeki uyumuyla alakalı kısa bir sohbet etmek, bir bilgilendirici birkaç şey söylemek için bu çalışmayı yaptım. Ama ondan evvel yine bir dakikanızı rica edeceğim. Özel bir teşekkürüm var. Bakın yanda görüyorsunuz. Arkadaşlar biz kendi çapında hala benim gözümde emekleyen bir kanalız. Emekleme aşamasındayız. Yavaş yavaş. Ama kanalımızın özellikle son 28 gün bakın. Son 28 gün içindeki ivmesini, tamamen istatistiksel bilgilerini, bakın yanda gördüğünüz gibi abone sayımızdaki gelişim, ailemize yeni katılan değerli dostlarımızın sayısı. Bununla alakalı işte short videolarımız olsun, normal videolarımız olsun. Bununla alakalı bütün istatistiksel verileri bakın yanda sizlerle beraber paylaşıyorum. Bundan da gerçekten mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi biz daha emekleme safhasında olan kendi çapımızda naçizane bir kanalız. Ama şu bir gerçek ki ilk günkü ciddiyetimiz neyse, ilk günkü bakış açımız neyse yine aynı ciddiyette Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi bunu paylaştıktan sonra konumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi geçen haftalarda bana yine sosyal medya üzerinden yeni başlayan özellikle kardeşlerimden çok sorular geliyor. Transferlerle falan işte takım koordinasyonu, transfer yaparken nelere dikkat etmeliyiz gibi sorular geliyor. Arkadaşlar lütfen kanalı tarayın. Kanalı tarayın. Kanalda hepsine ayrıntısıyla bulacaksınız. Bugünkü konum şu arkadaşlar. Şimdi aynı real futbola gidelim. Real futbolda ne yapıyoruz? Takımlar ne yapıyorlar? Sezon öncesinde, sezon ortasında neyse işte bir transfer yaparken veya takım oluştururken özellikle ona göre bir formasyon hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, evet eskisi gibi transfer yapmak çok kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Yeni şartlarda çok zorlaştı. Bunu da kabul ediyorum. O yüzden diyorum ki hangi level'da olursanız olun altyapıya, gençlik akademisine çok önem verin arkadaşlar. Lütfen bu sözümü dikkate alın. Gençlik akademisi çok önemli arkadaşlarım. Şimdi değerli kardeşlerim benim mesela uyguladığım bir şey var. Özellikle ilk 11'im için söylüyorum bunu. Ağırlıkla aynı ülkenin oyuncularını seçmeye çalışıyorum. Bakın şimdi huzurunuzda gösteriyorum. Bu hep benim altyapımdan yetişen öz Türk altyapı oyuncularım. Bir, değerli arkadaşlar. İki, sayıyoruz. Şu ikisi yabancı. 3, 4, 5, bu yabancı, 6, 7 ve danacı zaten malum 8. Şimdi 11 oyuncu içinde 8 tane arkadaşlar Türk oyuncum var. Ha diyeceksiniz ki ya bu kadar çok önemli mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bir yüzde veremiyorum. Ama etkisi var. Biz buna işte takıma bir kimya diyoruz. Yani aynı ülkenin oyuncularıyla oluşan bir topluluk, bir güruh. Bence ben bunu yine tecrübelerime dayanarak söylüyorum sizler için. Daha başarılı oluyor. Maçlarda daha iyi birbirleriyle performans sağlıyor. Özellikle antrenmanları da doğru verirseniz, doğru antrenman uygularsanız, toplu antrenmanları da ihmal etmezseniz, toplu yaptıracağınız antrenmanlarınızı ihmal etmezseniz çok daha fazla takımınızdan ileriki seviyelerde verim sağlayabiliyorsunuz. Ha ne dedik? Altyapıya çok önem verin dedik. Zaten altyapıdan
level'ınız kaç olursa olsun, kaç tane slotunuz açık olursa olsun lütfen oyuncu çıkartın. Oyuncu çıkartın. Hem çok token'ınız vardır, belki transfer yaparak devam edebilirsiniz. Ama özellikle takımınızın omurgasını önce bir oluşturun. Mesela örnek, ben benim takımım için söylüyorum bunu. Sizler de yorumlara yazınız lütfen. Sizler de takımınızla ilgili bilgileri yazarsanız beraber yine güzelce paylaşmış oluruz. Arkadaşlar, benim mesela örneğin takımın gördüğünüz gibi 11 oyuncusundan 8 tanesi Türk. Bakın buraya yazıyorum. 8 tanesi Türk arkadaşlar. O yüzden ben 11 oyuncunun 3 tanesini yabancı kullanıyorum. Hal böyle olunca oradaki oyuncularım da bir şekilde takımın kimyasına fayda veriyor. Transfer eğer yapmak istersem de kesinlikle, ama kesinlikle ne dedik? 11'de 8 dedik. Altyapıdan gelen bu oyuncularımı mümkün olduğu kadar elimde tutuyorum. Tutmak zorundayım. Çünkü şartlar da bize aslında bunu böyle kılıyor arkadaşlar. Transfer mi yapacağım? Veya çok o sezon memnun değil miyim? Ne yapıyorum bu sefer arkadaşlar? Kalan özellikle 2-3 oyuncumla değiştirmek suretiyle, yapabilirsem onu değiştirmek suretiyle yoluma devam etmeye çalışıyorum. Şimdi bir ikinci püf noktasını daha söyleyeceğim size. Yanılgı şöyle. Arkadaşlar, şimdi mesela kadroyu diyelim ki sezonun sonuna geldiniz. Takımınızı değiştirmek istiyorsunuz. Arkadaşlar, takımınızın şöyle karşısına geçin, bir bakın. Şöyle o size baksın, siz ona bir bakın. Ben bu sezon veya daha belki sezonlarda bu oyunculardan ne kadar istifade ettim, ne kadar faydalandım. Buna bakarken çoğu arkadaşımız işte şunu değiştireceğim, bunu. Ama bakın, istatistik denen bir olay var. Nedir bu? Takımdaki oyuncular için istatistikler verilmiş. Bu oyuncuyu örnek atıyorum. Bu oyuncu şeyinde konuşalım. Biz bu oyuncuyu kaç maçta oynatmışız? Bakın, bu çok önemli. Kaç maçta oynamışız? Bakın, kaç maçta oynamışız ve bize ne fayda sağlamış? Takımdan oyuncu çıkartırken lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi örnek, adamı 4 kere oynatmışsınız, 5 kere oynatmışsınız. Yani bunun hiç gol asisti yok. Üzerinde durmuyorsunuz. Çünkü ben mesela bütün maçlarımda çok zor karşılaşmalarım haricinde çok oyuncu değiştiririm. Mümkün olduğu kadar, yani gerekli gereksiz 5 oyuncumu da sokarım. 5 hakkımı da kullanmaya çalışırım. Bunun birinci sebebi şu. Çünkü oradaki oyuncuyu da orada denemek isterim. 60. dakikaya kadar kendime şey seçmişimdir. 60'a kadar değişikliklerimi yaparım. Bir tane boş slot bırakırım. 60'tan sonra olacak bir sakatlıktan dolayı zora düşmemek amacıyla. Özellikle 4 oyuncumu bir değiştiririm. O 4 oyuncunun da performansına bakarım. Çünkü sezon sonunda, örnek veriyorum, bir başka oyuncudan konuşalım. Mesela Arıkan'dan bahsedelim. Şimdi bu oyuncuma baktığım zaman ben bu oyuncumu kaç defa oynatmışım ki bundan verim almışım veya alamamışım. Buna karar verebilmem lazım. Dolayısıyla bu da göz ardı, aslında sezon sonu planlamasında göz ardı edilmemesi gerekir. Oyun tarzı çok önemli, beceriler çok önemli, her şey çok önemli. Buna %100 katılıyorum. Ama bir oyuncuyu ne kadar oynattınız ki ondan ne kadar verim alabildiniz? Dolayısıyla sezon sonunda kadronuzu revize ederken bunlara da çok dikkat edin. Yani şu oyuncu işte çıkartıyorum. Bu oyuncu ya çıkartıyorsa, ama bir bakın bakalım. Yani istatistiksel olarak da bir bakmaya çalışın arkadaşlar. Bunlar böyle hoş, kulakta kalıcı, ufak tefek bilgiler diyelim.
tabii ki hep tecrübelere dayanarak söylenilen bilgiler. Şimdi tekrar çok kısa olarak takım kimyasına değineceğim ve videoyu müsaade ederseniz kapatacağım. Ne dedik arkadaşlar? 11'de 8 futbolcu. Ben kendi takımım için söylüyorum. Hep altyapıdan yetiştirdiğim için hep Türkler üzerinde duruyorum. Sizin özellikle Amerika kıtasındaki oyuncularınız fazladır. Bir başkasının Fransız oyuncuları vardır. Bir var İngiliz. Yani aynı coğrafyanın oyuncularını ağırlıkla seçmeye çalışın. Ben şuna eminim ki Türk oyuncular için söylüyorum. Türk menajer, Top 11 menajerleri için söylüyorum. Ağırlıkla zaten Türk oyuncuları vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla en az yarısından fazlasını aynı ülkenin oyuncularından seçin. Beceriler, oyun tarzları, yaş aralıkları. Bakın bununla ilgili de bir videom var. Bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok ilgi görmüştü. Transfer yaparken yaş aralığı çok önemli arkadaşlar. Hangi mevkiye, hangi yaş aralığında yaparsanız faydalı olur. Gençlik Akademisi'nden yetiştiriyorsanız zaten özellikle yetiştirdiğiniz oyuncuların takıma kimyasını bir hızlandırmak için doğru antrenman modeli, doğru antrenmanlar ve doğru antrenman şekilleriyle kimyasını takıma uyumunu sağlarsınız. Bir şey daha söyleyerek sözü kapatıyorum. Gençlik Akademisi'nden yetiştiren oyuncuları hemen takıma ilk 11'e koymayın. Bir müddet yani 2 maç, 3 maç gün olarak maç olarak diyorum size. Yani 2 maç, 3 maç yedek tutarak sonra oyunu almaya çalışın. Bakın çok ufak tefek püf noktaları var. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu bir oyun değil arkadaşlar. Evet, görüntüde bir oyun. Görüntüde bir oyun. Ama bazı şeyler de gerçek futbolun üzerine kurulu. Dolayısıyla onları da ısındırmak için, onları da takımın kimyasına, genel kimyasına katabilmek için çıkartın, sokun maçına göre tabii. Maçına göre. Yani ben demiyorum ki ya şu maçta şunu ya. Hayır. Daha kolay böyle oynayabileceğiniz maçlarda onlar devamlı bir değişiklik içine girin. Ki diğer oyuncularınızı, yedekteki oyuncularınızı sezon sonunda değerlendirirken onları da sağlıklı bir şekilde değerlendirme şansına sahip olun. Arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top 11 videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.